Arkadaşlar aracın takviyesini yapıyoruz. Çalıştır. Kapatayım mı burayı? Basma. Aşağıda çalışmıyor araba. Vay be. Gelmeden Çalıştı mı? Benzin var mı? var. Benzin bayağı var. Evet. Aynen. Dayanamaya çalışıyorum. Tamam. Hem şarj etsin. Arkadaşlar çalıştırdık şu gürültüye. Sese bakın ya. Mis. Uzun zamandır çalışmıyormuş. O yüzden biraz rolantte bekleyecek. Hem aküyü şarj etsin. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün böyle gömleğimi giydim. Saygılı, edepli bir şekilde bir büyüğümüzün yanına geldim. Arkadan da gördüğünüz üzere yanımda Mercedes S320 Cell bulunuyor. Bu araç long versiyon. Tüm detaylarını inceleyeceğiz. Aracın aküsü zayıftı. Aküsünü şarj ettik. Şimdi marşa beraber basacağız. Gene akü azdır şu anda. Marşa basıp tekrar canlandırmasını sağlayacağız. Motor sesini duyuracağım sizlere. Ya o zamana göre, 92 senesine göre mükemmel bir araba ya. Ya işte hani Mercedes, ben Mercedes seviyorum diyorum herkese. Abi Mercedes bu ya. Yani bu. İçindeki o detaylar, kalite hissi, kokusu. Bu arabada bir koku var. Eski deri kokusu arkadaşlar. Mükemmel bir şey ya. Böyle burnunuza ekşi bir koku geliyor. Yani bunu aktarmak çok zor. Bir duymanız lazım. Ve bu böyle aşırı keyif veriyor insana. İçeride oturması aşırı zevk veriyor. Bu arabanın bütün detaylarını inceleyeceğiz. Ama önce sizlerden kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizin bu abonelikleriniz bana keyif veriyor, bana heyecan katıyor. Hepinizi kanala bekliyorum. Bu arada bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzleyenlerin çoğu bildirimini açmıyor. %90'lık kısım da abone olmuyor arkadaşlar. Çok büyük bir kısım izleyip kaçıyor. Kaçmayın. Ya da kaçıyorsunuz da niye kaçıyorsunuz? Onu bana yazın. Bunlara dikkat edip kendimi geliştireyim. Hepinize çok teşekkür ederim. Videoya geçiyoruz. Önce gelin marş basalım. Ama arabanın kilit sistemini sizlere bir göstereceğim önce. Kilit sistemi çok farklı geldi bana. Çok hoşuma gitti. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar. Karşınızda uzun zamandır yatan, o yüzden de aküsü bitmiş olan bir Mercedes bulunuyor. Biraz önce takviyesini yaptık. Burada araç muhafaza ediliyor. Kullanılmıyor çok fazla. Bir büyüğün emaneti olarak saklanıyor açıkçası. Dikkatlice kullanılmış 260 binde ama içeride 260 binin emareti bulunmuyor. Sizlere söylediğim o kilit sistemi var ya, bakın anahtarımız bu şekilde. Mercedes 92 yılında S-Class'a böyle bir anahtar yapmış. Şimdi kilit sistemine bakın. Burası böyle beyaz bir alan. Hani sanki bir işe yaramıyormuş gibi gözüküyor. Sanki böyle parmağınızı basmak için gibi gözüküyor ama bakın düğmeye basıyorum ve yeşili gördünüz mü? Bu ne demek biliyor musunuz? Kapıları açtım demek. Bir kere daha bastığınızda sarı yanıyor ve kapıları kilitlediğini söylüyor. Ve kapıların kilitlenip açılması sırasında en küçük ses çıkmıyor. Hani şimdi bizim arabalarda ne olur? Şak şak sesler çıkar böyle açık altınızda. Bunda ses yok arkadaşlar. Şöyle kapılarımızı açayım. İçeri geçelim. Bu araçta çift cam bulunuyor. Bu arabanın kurşun geçirmez olduğu söyleniyor ama tam emin değilim. Mercedesçiler daha iyi anlayacaklardır. Camı birazdan indireceğim. Orada da bakarsınız. Ancak yani bu malzemenin içindeki tokluk hani sanki bana kurşun geçirmez gibi geliyor. Hani bana kurşun geçirmez olduğu söylendi ama tam emin olmadığını söylediler. Tavanda aynı şekilde sunroof yok. Genelde böyle kurşun geçirmez sağlam araçlarda sunroof olmuyor. Şimdi gelin bir içeriye marşımıza basalım. Sonra ben detaylı dışarıdan anlatmaya başlayayım. Şu marş sesini bir duyun. Anahtarımızı takıyoruz. Elbette otomatik vites. Bir S-Class'ın manuel olması beklenemez. Şöyle kadranlarımızı yarım yapıyoruz. Tüm ışıklarımız yanıyor. Hadi basalım. İlk soğukken efsane bir ses çıkıyordu. Şimdi böyle sessiz, horul horul böyle kalbi mükemmel atıyor. 260 binde bir arabaya göre öyle ellenmemiş, kurcalanmamış bir araba bu. Hiçbir sorunu yok. Biraz önce benzin lambası yanmıyordu. Rölantte çalıştı, bakın benzin lambası yandı. Sürerken ne kadar yakacağını tahmin bile edemiyorum, öyle söyleyeyim sizlere. Hadi gelin biz dışarıdan başlayalım. Ama önce bir gaz vereyim mi size şöyle?
İşte bu ses ya. Ve gaz pedalı çok farklı. Hadi gelin bakalım dışarıdan başlayalım. Araç burada çalışa dursun. Normalde bu araçta vakum bulunuyormuştu. Vakum sonradan sökülmüş arkadaşlar. Aküye zarar veriyormuştu. Akü durduğu yerde bitiyormuştu vakum yüzünden. Vakum o yüzden iptal edilmiş. Şimdi önden baktığınızda arabanın heybetini görebiliyorsunuz. Aşırı büyük. Kaput zaten devasa. Devasa. Birazdan motor kaputunu da açacağım. İçeri beraber bakacağız. Bu arabayı böyle sakin sakin, yavaş yavaş anlatacağım sizlere. Ön tarafta halojen farları görüyorsunuz. Ve bak şu anda araba çalışıyor. Doğru düzgün ses duyulmuyor, fark ettiniz mi? O zaman da S-Class'ta tamamen yalıtıma önem verilmiş. Lastiklerimiz 16 inç ama şimdi şöyle farklı bir lastik kullanılmış bu araçlarda. 16 inç lastiklerde böyle 205, 215 kullanılır en fazla taban genişliği olarak. Ama bu arabada 235, 60 R16 bir lastik kullanılmış. Küçük bir çapa sahip olsa da yere basan alan geniş. Bu da tabii ki yol tutuşuna etki edecektir. Ön tarafta farlarımızın sileceklerini görüyorsunuz. Far yıkama mevcut. Kullanılmadığı için şöyle örümcek ağları sarmış etrafını. Alt tarafta Paco'ları görüyorsunuz. Paco'lu bir araç. Mercedes'te ben Paco mevzusunu çok seviyorum. Aynalarda bir sorun var. Bura ne olmuş ben çözemedim. Bilmiyorum, Mercedes'ten anlayan arkadaşlar yardımcı olacaklardır. Ben ilk kez böyle bir ayna görüyorum. Ayna korozyona uğramış gibi sanki. Dediğim gibi tavanda herhangi bir sunroof yok. Şöyle gene tok bir ses var. Yanlara geçtiğimizde bu long versiyon ve kapının büyüklüğünü görüyorsunuz. Böyle açayım sizlere şu kapıyı. Dev gibi bir kapısı var. İçerisi de tabii ki aşırı derecede geniş. Birazdan arka tarafa oturacağız, kurcalayacağız her yere. Bu arabanın dışından çok içerisi böyle insanı cezbediyor aslında bakarsanız. Arka tarafta her Mercedes S-Class'ta olmayan şu aracı park etmenize yardımcı olan çubuklar var. Bunlar da geri vites taktığınızda çubuk havaya kalkıyor ve aracın bitiş noktasını sizlere gösteriyor. Böylece rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Çünkü çok büyük bir araba. O zamanlarda park sensörü yokmuş ve bunu kullanmışlar. Ancak bu arabada bu arızalı diye biliyorum. Birazdan bakarız. Bagaj kapağı çok büyük, onu göstereceğim. Ve arkada stopları gördünüz. O zaman E serilerine benziyor. O zaman da aslında fark ederseniz hani E serisinin büyüğünü yapmışlar. Hani şu an diyorlar ya arabalar işte birbirine çok benziyor. Ama o zaman da benziyormuş. Çok fazla değişen bir şey olmamış. E serisinin büyük bir farı gibi gözüküyor bana. Çizgiler aynı şekilde E serisinin büyüğü gibi. Ama bu çok çok daha genişi. Şurada benzin deposunu görebilirsiniz. Şöyle açıyorsunuz. Benzin depomuzda tabii ki Mercedes eskiden beri bu amblem koyma işini kendine kural edinmiş. Yeni araçlarda da her buldukları yere amblemlerini koyuyorlar. Hatta Mercedes ilanlarına bakarsanız yıldızlı kapılar, işte yıldızlı camlar diye ibareler görürsünüz. O yıldızlar şurada gördüğünüz yıldızlar oluyor. Bakın orada fark ettiniz. Dediğim gibi her yere, bulabildikleri her yere Mercedes amblemini koymuşlar. Bu yan aynamız da aynı öyle bir şey olmuş. Ya yıkamadan dolayı olmuş, bilmiyorum tam olarak nedenini. Dışarıda anlatılacak çok fazla bir şey yok. Sadece şunu görebiliyorsunuz. Aşırı derecede geniş bir araba. Süspansiyon sistemine bakıyorum da acaba bunlarda körük var mı diye. Sanırım körük yok bu araçta. Ama Mercedes'in jantları çok güzel değil mi ya? 16 olmasına rağmen ve bu arabanın çamurlukları da geniş olmasına rağmen çok güzel uyumuş buraya. Yanaklarının genişliğinden dolayı oturmuş tamamen. Gelin bir de bagajını göstereyim sizlere. Bagajını ben buralardan açıldığını düşünüyordum. Ancak şuradan açılıyormuş. Bakın şunu gördünüz mü? Şu detayı gördünüz mü arkadaşlar? Sizin burayı böyle rahatça kaldırmanız için tık açıldı. Büyük ihtimalle kilitlediğinizde içeri kaçıyor bu. Plaka lambalarımız burada. Ya bu arabanın çok fazla detayı var. Yine şu üçgen reflektör. Ben bunun bagajda olmasına bayılıyorum. Aracınızda herhangi bir sorun olduğunuzda bagajı kaldırdığınız anda araç tamamen dikkat çekiyor. Akünüz biter, farlarınız yanmaz ama bu hemen dikkat çeker. Bagajı görüyorsunuz, bagaj aşırı geniş değil açıkçası o zamana göre ama şu çok fazla. Şöyle enine çok geniş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Aşırı geniş bir giriş alanı var. Burada aküyü görüyorsunuz ve akünün burada elektriğini kesme düzeneği bulunuyor. Akü bitmesin diye elektriğini kapatıp tamamen kesebiliyorsunuz aracın elektriğini. Bagajda başka dikkat edebileceğimiz altta ne var bakalım. Burada bir tamir kitimiz mevcut. Buralarda tamamen kapalı tabii ki. Mis gibi. Bagajda böyle arkadaşlar. Elektrikli bagaj isterdim. O zamanlar elektrikli bagaj var mıydı acaba onu bilmiyorum. Opsiyonlu geliyor muydu? Hop, gördünüz mü? İçeri kaçtı ya, mükemmel, bakın şimdi. Süper ya. Bayılıyorum şöyle şeylere ya, bayılıyorum. Aşırı hoşuma gidiyor şöyle küçük detaylar.
Bak şimdi. Ben kapatamadım. Biraz sert kapatmanız lazım arkadaşlar. Hop kaçtı. Ya şöyle ince detaylara ciddi söylüyorum bayılıyorum. Sizlerin de çok hoşuna gitmiyor mu böyle şeyler? Beni aşırı keyfe getiriyor bu araba. Şimdi içeri geçelim. İçerideki detaylara bakalım. Çok farklı gözler mevcut arabada. Benim silah gözü diye olduğunu düşündüğüm tüm kapılarda şu gözler var arkadaşlar. Düşünsenize burada kim göz olduğunu düşünür ki? Atın buraya istediğiniz şeyi ve derin tam böyle enteresan bence olabilecek bir şey. Şöyle burası var. Bunu kapatıyorsunuz ve duruyor. Burada camların kilitlerinden bahsediyor. Ön iki koltukta elektrikli ve elektrik destekleri şu şekilde. Mesela şu an benzin kokusu öyle güzel yayıldı ki dışarıya. Mest ediyor insanı. Şimdi bakın bu öncelikle şöyle minderimizi oynatabiliyoruz. Sadece minder gidiyor. Sonrasında komple koltuğu götürebiliyoruz alt tarafına. Şöyle tamamen gidiyor koltuk. Bu arada şu deriler yeni yapılmış. Arka taraflar eski hali. Arka tarafları göstereceğim. Bunlar yeni yapılmış. Şu yanları eski sadece. Sonrasında tabii ki sırt ayarı var. Şöyle ileri geriye. Ve başlıkların ayarı var. Aynı şekilde o da etkili. Burada çok küçük bir göz var ama şimdi malzeme kalitesinden bahsediyoruz ya hep. Her arabada, yeni arabalarda geliyoruz böyle bakıyoruz. Aa, şuna bakın. Yani etli. Çoğu arabanın göğsünden daha yumuşak. Buralar tabii ki deri. Şurada ahşap kullanılmış ve bunlar gerçek ahşap olduğu çok belli. Detaylarından anlaşılıyor zaten. Özellikle bu alt taraflar çoğu arabada kaçırılır. Hep buraları önemsemezler ama bu da aynı şekilde tüylü bir yüzey, kadife bir yüzey ve çok güzel. Buralarda aynı şekilde kadife malzemeler kullanılmış. Kauçuklarımız yerinde. Herhangi bir sorun yok. Önce havalandırmayı açmak istiyorum. Bir oto yapalım şunu. Celsius ve Fahrenheit ayarı var. Siz değiştirebiliyorsunuz bunları. Sağ sol klima ayarımız mevcut. O zamana göre mükemmel detaylar bunlar. Derece ayarı bakın. Bu benim çok dikkatimi çekti. Derece ayarı 12'den başlıyor. Yeni arabalarda hep 18'dir. Şöyle yükseltip azaltabiliyorsunuz. Ben bunu en low'a aldım. Ama şu an kliması çok fazla soğutmuyor. Çok hafif bir soğukluk veriyor. Bence klima gazında bir problem vardır diye düşünüyorum. Çünkü klima pompası çalışıyor. Arabanın devrinde bir değişiklik oluşuyor. Burada başlıkları yatırma mevcut arkadaşlar. Şuna basalım mı başlıkları ne olacak bakalım. Çalışmadı. Bunlar da arıza olabilir. Dörtlü tuşumuz burada. Gayet güzel. Dörtlüyü normalde üzerine basarsanız ya böyle açılıyor, böyle kapanıyor. O zamanlar farklıymış. Burada far ayarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çevirerek yakabiliyorsunuz. Çektiğinizde sis farlarını yakıyor. Bunlar genel sistemler, çoğu araçta olan sistemler. Far yükseklik ayarı mevcut. Elektrikli el frenini buradan bırakıyorsunuz, aşağıdan çekiyorsunuz. Şurada bir direksiyon simgesini görüyorsunuz ya bakın. O zaman da elektrikli direksiyonumuz da mevcut. Şöyle. Biraz zor çalışsa da aşağı yukarı hareket edebiliyor. Benzin göstergesi düşmeye devam ediyor. Sadece rölantide dediğim gibi hemen o çizgideydi, gri çizgideydi. Gri çizginin biraz daha altına düşmüş. Biraz camları açmak istiyorum. Cam tuşumuz bu arkadaşlar. Zaten camın kalanlarını şimdi göreceksiniz. Bakın dediğim gibi çift cam mevcut. Şöyle. Biri burada, biri de yanda. Sesi tamamen kesiyor. Bu arabayla böyle 180-200'de gitmeyi çok isterdim. Acaba içerideki ortam nasıl olurdu? Göğüs aşırı dar. Şöyle bakarsanız aşırı dar bir göğsü var. Diğer camı da açmak istiyorum şuradan. Evet. Burada perde sistemini görüyorsunuz. Yine bir arka tarafa bakalım. Perde sisteminde bir bakıma ihtiyacı var sanırım. Sağ taraftakinden ses geliyor. Devam edersek burada silecek ayarlarını görüyorsunuz. Sileceklerimizi çalıştıralım mı bir? Şöyle bakın o zamanın silecekleri nasılmış. Kocaman çok kalın gözüküyor. Aşırı kalın gözüküyor. Kaç noktadan atıyor? 3 noktadan atıyor. İyice temizlesin bakalım. Zaten o gene kol hareketini yapıyor fark ettiğiniz üzere. Kendi kendine durdu. Sinyalimiz buradan. Sağ kol boş. Sağ kol hep Mercedes'lerde boşmuş demek ki. Yenilerde de vites koyuluyor. Ben eski Mercedes'e ilk kez biniyorum. Bu arada burada dereceyi de görebiliyorsunuz. Dışarısı 34,5 dereceymiş. Kornamız nasıl? Kornamız aslında bu arabaya göre hafif bir korna. Ya daha böyle bir ağır korna beklerdim açıkçası. Burada Mercedes'te tempomat denen hız sabitleyicinin kolunu görüyorsunuz.
Devam ettiğimizde buralarda herhangi göz yok. Burada Twitter ve hoparlörden oluşuyor. Kapı kollarını sevmedim açıkçası. Hani en kötü bulduğun yer neresi derseniz kapı kolları bu arabaya yakışmıyor. Bak, kornası ve kapı kolları beni rahatsız etti. Daha böyle heybetli bir kapı kolu kullanılabilirdi. Şimdi Mercedes'te her şeye tuş koymuşlar. Böyle elinizle açamıyorsunuz. Buna basıyorsunuz, bu açılıyor ama bu biraz zarar gördüğü için zamanla bu şekilde açılıyor. Burada gene bir göz koyulmuş. İçi gene kadife kaplı. Bu yan tarafa da bir gözümüz var. Şöyle baktığımızda burada ayrıca kitapçığımız da mevcut. Şöyle güzel bir kitapçığımız da var. Bunu açacaksın, okuyacaksın böyle özenle. Şuna bakar mısınız ya? Tüm bilgiler bunun içinde saklı. Bakın kafalıkların nasıl yattığını gösteriyor. Şurada teybin ayarları. Teybine de bakacağız. Şöyle yerine yerleştireyim ben şunu. Yan tarafa bakarsak arkadaşlar, yan tarafta aynı şekilde elektrikli koltuğumuz var. O gözden yan tarafta da var. Koltuklar dediğim gibi elden geçirilmiş. Ama aynı kendi tarzında elden geçirilmiş. Bak, arkadakileri hiç ellenmemiş. Görün. Ön tarafta aynı tarzda derilerden oluşan bir bakım görmüş. Emniyet kemer yerleri de farklı. Taktığınız yer böyle derinde ama tuşu yukarı koyulmuş. Peki buradaki gözümüze bakalım. Burada ses açma tuşunu görüyorsunuz. Şurada bakalım. Ayna ayarlarımızı görüyorsunuz. Çift taraflı, iki tarafa da var. Çocuk kilidi burada. Arka camların açılıp kapanması. Hepsi sorunsuz çalışıyor. Otomatik vitesimiz. Şu an geride. Boşalttık. Araba böyle sarsıldı. Şu an D'de bakın. Vitesler geçtiğinde araba bir sarsılıyor arkadaşlar. Ama vites geçişlerinde herhangi bir sorun olmuyor diye duydum. Şöyle P'ye tekrar takalım. Ön taraftan anlatacaklarım bu şekilde. Yukarıya bakalım bir de. Sarı aydınlatmalar kullanılmış. Evet, bunlar da bu şekilde yanıyor. Bunlar biraz zarar görmüş zamanla. Aynada herhangi bir karartma yok ama ayna aşırı büyük. Baya büyük. Öyle söyleyeyim sizlere. Göğüs dediğim gibi yumuşacık. Şöyle mis gibi. Bu alt taraflar gene aynı şekilde. Buralarda yumuşacık. Herhangi sert malzeme bulmak çok zor. Sert olan malzemeler, ahşap malzemeler. Onlar da çok güzeller. Burada bir teybimiz var ama teybimiz kod istiyor. Teyip kod istiyor. Bunun ben kodunu gireyim. Bir yararınız dokunsun. Burada olacaktı. Arkadaşlar kodu buldum. Şimdi sizlere gösteremiyorum maalesef. Nasıl yapılacak acaba? Böyle basarak yazılıyormuş. Evet, şimdi teybi girdim kodunu. Teyip oldu. Şöyle kitapçı kutusunda kod kartımızı yerine koyalım. İşte bu kadar önemli, kitapçınız olacak. Eski arabalara kitapçık niye istiyorlar da böyle şeyler için istiyorlar. Teybe şöyle biraz bakayım. Ne varmış burada? P3, P4 diyor. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Açılış, kapanış. Burada kasetçiler var arkadaşlar burada. Kasetçiler girişi. Bakın. Araması böyle. Biraz hızlı arıyor. Bayağı bir hızlı arıyor. Arabaya baksanıza, tık 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 hemen. Bu balans ayarı sanırım. Farklı bir teybi yapmışlar. Arkadaşlar bu sesin öne arkaya verilmesini ayarlıyormuş, haberiniz olsun. Böyle teybi de yaptığımıza göre devam edebiliriz. Arabayı biraz istop edeceğim arkadaşlar. Ön taraf böyle arkadaşlar, anlatabileceklerim bunlar. Arkaya geçelim bakalım. Dediğim gibi arka taraf dev gibi bir kapısı var arka tarafın. Hoppa. Arka tarafta yüksekte oturuyorsunuz, direkt onu fark ettim. Gene aynı göz burada da mevcut. Şöyle. O zaman emniyet kemerleri bu şekildeymiş ama şu kalın toka gene kullanılmış Mercedes'te. Şöyle arkada bir aydınlatmamız mevcut. Şu parça mesela oynuyor. Bu oynamaması lazımdı. Tabii ki böyle bir S-Class'ın olmazsa olmazı aynadır. Ama bu aynanın lambası yanmıyor. Lambası yanması gerekirdi. Şöyle aynayı da kullanabiliyorsunuz. Nedense böyle S-Class'larda ayna çok kullanılıyor. Yani böyle büyük arabalarda, BMW 7 serisinden aynı şekilde. Bilmiyorum, benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası ayna. Ama o bir gelenek de olabilir. Şurada bir küllüğümüz mevcut. Ve yanında çakmaklı da var. Onunla beraber. Normalde tabii ki biliyorsunuz çakmaklık olmaz. Küllük olur ama. Yerlerdeki halılar yine aynı şekilde orta tarafta havalandırmayı görüyorsunuz. Koltuklar dediğim gibi ilk zamandan beri aynı orijinal koltuğu. Arka taraflar çok fazla zarar görmemiş. Şöyle kolçağımızı indirelim.
güzel. Peki koltuklar hareket edebiliyor mu? Hayır. Koltuklar hareket etmiyor arkadaşlar. Sabit koltuklar. Şurada ilk yardım çantamız mevcut. Bu da aynı Mercedes'in ikonik bir özelliğidir. Camın altına koyarlar ilk yardım çantasını. Böyle bazı modellerde mesela buzdolabı oluyor. Bu araçta yok. Hani full dolu değil. O zamanlar sürekli opsiyon ekletmeniz lazım. Ama düşünsenize 92 yılında böyle bir arabaya bindiğinizi. Herkes Toros'la, Tofaş'la gezerken böyle bir arabayla gezdiniz. Yani şu anki aynı bizim durumumuz gibi. Yolda S-Class görmemiz gibi bir durum. Öyle söyleyeyim sizlere. Arkada da aynı şekilde aydınlatmalar mevcut. Kapılar açılınca yandı. Burada gözler var. Aynı deri. Ya her yerde kalite akıyor ya. Arkadaşlar araç böyle. Olabildiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Benim için çok keyifliydi. Şu camlarını falan kapatayım. Bir de bakın burada ayar var ama bu koltuk ısınma ayarı diye düşünüyorum. Şu an çalışmıyor nedense. Ya benim için aşırı güzel bir deneyimdi. Böyle arabaya binmek. Mercedes olan aşkımı biraz daha arttırdı, öyle söyleyeyim sizlere. 263.000. Böyle bir araba için çok düşük bir kilometre aslında bakarsanız. Şu an bunlar 400-500 binlerde. Kim bilir bu arabanın değeri nedir. Size tüm detayları anlattığımı düşünüyorum. Bu arada ben size motoru göstermedim mi? Hayır. Motoru göstereyim arkadaşlar. Motorsuz olur mu? Şöyle kaputumu açtım. Ya bu arabanın aslında en güzel taraflarından biri de motoru şöyle kaputunu açmak. Of, çok sıcak. Güneşte kalınca panjur aşırı derece ısınmış. Bir de motor da ısıtmış galiba. Bir dakika. Arkadaşlar kaput alev gibi ya. Alev. Şu anda gene kapandı. Kaldıramıyorum ki. O kadar sıcak ki. Ellerim yanıyor. Hem güneşin altında hem de motorun ısısı gelmiş iyice. Bunu düşünememişler mesela. Ben size söyleyeyim, bu büyük bir hata. Sıcakta bu arabanın kaputunu açmayı çok zor. Dur şunu bir kaldırayım. Arkadaşlar kaputu elimle tutamıyorum neredeyse. Şöyle baktığınızda her yerde yalıtımları görüyorsunuz tabii ki. O sessizlik buradan geliyor. Akünün kutup başlarını buraya çekmişler. 6 silindirli bir motorumuz var. Şöyle yan taraftan da görebilirsiniz. Egzoz çıkışlarını görüyor musunuz? Kocaman motor takozları mevcut. Şuna bakın. Dev gibi motor takozları. Araba hiç titremiyor ama öyle düşünün. Büyük bir hava filtresi. Şurada borular mesela zamanla aşınmış. Kauçuklar ömrünü yitirmeye başlamış. Görünüş itibariyle sizi hayran bırakıyor. Burada tabii ki ABS sistemini görüyorsunuz. Beyni burada var aynı şekilde. Tamamen orijinalliğini korumuş bir araba. Hadi kapatalım kaputu. Nasıl kapatacağız onu bilmiyorum, sıcacık. Ateş gibi yanıyor. Evet, güzel kapandı. Şöyle sizlere ekstra olarak aynaların katlanmasını da göstereyim. Hoppa, gitti. Ve hani harbiden katlanıyor. Dümdüz oluyor arabayla beraber. Antenimiz gidiyor. Arkadaşlar Mercedes'ten bu kadardı. Sizlere olabildiğince tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Sizlerin de bu araç hakkındaki düşüncelerini yorumlara bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben hayran kaldım arabaya. O detaylar, hisler mükemmel. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz yeni videolarla.